Mutfakta Hayat'tan herkese tekrar merhaba. Bugün de çok lezzetli, kış aylarının vazgeçilmezi, kıymalı, sarımsaklı, sıcak sıcak tarhana çorbası tarifi. Mis kokulu diyebilirim. Mutlaka deneyin. Hemen malzeme listemizi veriyorum. Şöyle 6 yemek kaşığı sıvı yağımız var. Yarım çay bardağına yakın. 125 gram kıyma, 4 diş sarımsak, 4 yemek kaşığı dolusu tarhana, 2 yemek kaşığı salça, 6 su bardağı soğuk suyumuz var, 1 çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı pul biber, tuz, biraz yine sıvı yağ, üzerine sos yapıp gezdirmek için, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı nane, en son şöyle 2 diş samırsağımız var. Kıymalı, samırsaklı tarhana çorbamızı yapabilmek için ön hazırlık olarak ilk başta 4 tane samırsağımı ezdim. Artı 2 diş samırsağımı da ezdim. Hazırladım. Hemen çorba yapımına başlıyorum. Şöyle ocağımızın altını yaktım. Sıvı yağımızı da tenceremize alıyorum. Önce biraz ısınmasını bekleyeceğim. Kıymamızı da alıyorum. İlk başta kıymamızı güzelce bir kavuracağım. Kıymamızın daha rahat açılabilmesi için şöyle az bir şey su ilave ettim. Kıymamızı iyice kavuruyorum. Çorbamız daha lezzetli olsun diye. Hemen üzerine 4 diş sarımsağımızı da ilave ettim. Sarımsağımızın da aroması yağ geçsin diye şöyle güzelce biraz kavuracağım. Samırsağımızı da güzelce kavurdum. Hemen ocağımızın altını biraz kısıyorum. Tarhanamız yanmasın diye. Dolu dolu 4 yemek kaşığı tarhana ilave ediyorum. Hemen biraz şöyle tarhanamızı da 1 dakikaya yakın kavuruyorum. Bu kadar yeterli. Hemen 2 yemek kaşığı dolusu salça ilavesi ve yine bir kavurma işlemiyle devam ediyorum. Bu aşamada yine ocağımızın altını biraz kısacağım ve kavurma işlemine devam edeceğim. Salçamızın çiğ kokusu gittikten sonra 6 su bardağı soğuk suyumuzu ocağımızın altını da harlı yaktım. Hemen ilave ediyorum. Böyle güzelce karıştırıyorum. Kaynamasını bekliyorum. Bir taraftan da diğer ocağımıza biraz su aldım. Kaynatmaya bıraktım. Her tarhananın özelliği farklıdır mutlaka un içeriği. Ona göre su ilavesi yapabiliriz daha sonradan. Tarhanamız kaynadıktan sonra geliyorum. Tarhanamız kaynamaya başladı. Ocağımızın altını tamamen kısıyorum. Ve üzerine hemen karabiber, pul biber, tuzumuzu ilave ediyorum. Şöyle yine bir karıştıracağım. Bu arada 10 dakikaya yakın kaynatacağım arkadaşlar. Hemen diğer ocağımızı da yakıyorum. Yine şöyle 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı da sıvı yağ aldım. Diğer ocağımızda güzel eritiyorum çorbamız pişerken. Şöyle tuzuna da bakacağım. Hafif tuz da ilave ediyorum. Fazla değil. Ocağımızın altını kıstım. 10 dakikaya yakın kaynattıktan sonra geliyorum. Çorbamızın son 3 dakika kala tereyağını ve sıvı yağını eritmiştim. Hemen şöyle 1 yemek kaşığı dolusu nanemizi de attım. Şöyle hafif kavuruyorum diğer ocakta. Çok fazla değil. Nane aromasının yağ geçmesini sağlıyorum. Evet, nanemiz de kavruldu.
Hemen üzerine şöyle çorbamızı alıyorum. Güzelce karıştırıp çorbamızın üzerine ilave ediyorum. Nane ve tereyağı ile beraber şöyle bir taşım daha kaynadıktan sonra görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir çorba oldu. Çok da lezzetli. Mutlaka deneyin derim. Şöyle yakından da göstereyim. Hemen en son aşamasında yine şöyle güzel bir sarımsak aroması versin diye ezmiş olduğum 2 diş samırsağımızı da ilave ediyorum. Şöyle güzelce bir harmanladıktan sonra ocağımızın altını kapatıyorum. Evet, çorbamız servise hazır. Şöyle 1-2 dakika dinlendirip doğru servise gidiyorum. Tarhana çorbamızı servise aldım. Kıymalı, sarımsaklı tarhana çorbamızı sıcak sıcak içmenizi tavsiye ederim. Sofralarımızın baş tacı tarhana çorbasını bir de böyle deneyin derim. Kanalımızın büyümesi ve gelişmesi adına abone olmayı, yorum beğeni bırakmayı unutmayın. Sevgiler, selamlar. Tekrar görüşmek üzere.